Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda bir önceki videoda da bahsettiğim gibi edindiğim tecrübelerle Almanya'da iş bulma süreci hakkında sizleri bilgilendireceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Almanya bir yaşlılar ülkesi. Ortalama yaşam süresi erkekler için 78 iken kadınlar için de 83. Tabii ki düzenli spor yapan, yediklerine, beslenmesine dikkat eden bir ülke için bu veriler çok da şaşırtıcı değil. Almanya'nın yaşlılar ülkesi olmasının en etkili sebebinin 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da meydana gelen yıkım olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde genç Alman nüfusu az olduğu için Almanya işçi bulma sıkıntısı çekiyor ve bu açığını yabancılardan karşılıyor. Genç nüfusun az olması bizce tek sebep de değil. Almanya'nın sosyal bir devlet olması ve halkını devamlı maddi olarak desteklemesi insanların üzerinde çalışmama gerek yok, nasıl olsa devlet bana bakıyor algısı yaratıyor. Bunu gören gençler de ne yazık ki kendini geliştirme ihtiyacı duymuyor. Bu nedenle de okumuyorlar. Bu da Almanya'nın doktorlara, mühendislere, bilim insanlarına olan ihtiyacını her yıl arttırıyor. Türkiye gibi gelişmekte olan dünya ülkelerinde özellikle cep telefonu ve elektronik eşyaların elde edilmesi çok zor. Bu nedenle bizler aşırı rekabetin olduğu iş dünyasında kendimizi oldukça fazla geliştirmek ve rakiplerimizden sıyrılmak zorundayız. Bu durum Almanya'da oldukça farklı. İlk buraya geldiğim zaman dikkatimi çeken şey şuydu. Arabadan teknolojik ürünlere her şeyin halkın her kesiminden insanların alabiliyor olması. Bunu basit bir şekilde statü karşılaştırması yapmadan anlatmam ve örneklendirmem gerekirse, örneğin bir mühendis Mercedes'in yeni çıkan 2022 model bir arabasını alabiliyor ama aynı şekilde bu arabayı bir temizlik görevlisi de alabiliyor. Aradaki tek fark ödeme şekli ve süresi. Bu nedenle arkadaşlar şunu söylemek isterim ki Almanya sadece nitelikli iş gücüne değil A'dan Z'ye tüm meslekler için işçilere elbet ihtiyaç duyacak. Sizlere tavsiyemiz çeşitli sebeplerle okuyamamış kişilerin en azından devletimizin düzenlediği meslek edinim kurslarından bir tanesini bitirip ustalık belgelerini almaları ve bu işte en az 3-5 yıl tecrübe sahibi olmaları. Bu konuda sizlere verebileceğimiz basitçe örnekler araba tamirciliği, aşçılık, kaynak ustalığı ve kuaförlük. Şimdi arkadaşlar Almanya'daki iş ilanlarına Almanya'nın iş kuru olan Federal İstihdam Dairesi'ne yani Bundesagentur für Arbeit'in web sitesinden profesyonel iş bulma siteleri olan Indeed, Xing, Stepstone veya LinkedIn sitelerinden özellikle az önce bahsetmiş olduğumuz ustalık gerektiren mesleklere de aynı zamanda eBay, Facebook ve Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Unutmayın ki Türkiye'de isterseniz 20 yıllık iş tecrübeniz olsun, isterseniz alanınızdaki en iyi kişi olun. Eğer denklik ile mesleğiniz Avrupa Birliği ülkelerinde tanınmıyorsa kesinlikle mesleğinizde çalışamazsınız. Şimdi arkadaşlar Almanya'ya gelecek olan kişilerin iş ilanlarına baktıkları zaman kafalarında oluşabilecek sorulara değinmek istiyoruz. Tam zamanlı işler yani full site işler günde 8 saat, haftada da 40 saate tekabül eden işlerdir. Haftalık 40 saatin üstünü mesai ücreti ya da tatil hakkı olarak almanız mümkün. Ancak mesai ücreti olarak veren firmaların sayısı oldukça az. O sebepten dolayı mesai saatlerinizi önceden bildirmek koşulu ile işe geç gelmek veya işten erken çıkmak veya da gün boşaltmak gibi seçenekler mevcut. Part-time çalışılan işler haftada 20 saat ve vergiden muaf olan mini job dediğimiz işler ise haftada 10 saat ile sınırlıdır. Fakat şunu da belirtmek istiyorum ki mini job ve part-time işleriyle Almanya'ya ne yazık ki gelemezsiniz. Şimdi ücret kısmına değinelim. Belki de anlaşılması en zor kısım bu. Şimdi arkadaşlar eğer iş ilanlarında ücret kısmının yanında netto yazmıyorsa bu brüt ücrettir. Brüt ile net ücret olayını birazcık açacak olursak, Türkiye'de maaş olarak yatan ücret net ücrettir. Asgari ücret şu anda 5500 TL ama bunun brüt hali yani vergili hali 7600 lirayı buluyor. Almanya'da ücretler genellikle brüt olarak anlaşılıyor. Bu brüt ücretten yasal sağlık sigortalarınız ve diğer vergiler kesildiği zaman elinize net bir ücret geçiyor. Yani arkadaşlar bir işin saatlik ücreti 20 euro yazıyorsa ay sonunda elinize 4800 euro geçmeyecek. 4800 euro vergili hali. Ama bunu basit bir şekilde açıklamaya bırakacağım linkten hesaplayabilirsiniz.
Arkadaşlar bu vergilendirme olayında ne yazık ki bir sürü farklı rol oynuyor. Türkiye'deki gibi basit bir vergi sistemi yok. Gelin isterseniz fazla uçmadan bekar ve Almanya'ya yeni gelecek birisi için aylık 3.000 eurodan vergiler ve sigorta kesildikten sonra eline geçecek ücreti hesaplayalım. Gördüğünüz üzere aylık 3.000 euronun 372,5 eurosu gelir vergisine, 279 eurosu emeklilik sigortasına, 36 eurosu işsizlik sigortasına, 238,5 eurosu hastalık sigortasına, 56 euro 25 senti de bakım sigortalarına gidiyor ve ay sonunda hesabımıza yatan para net olarak 2017 euro 75 sent oluyor. Bu nedenle lütfen aylık 3.000 euro alacağım, bütün ihtiyaçlarıma yeter diye düşünerek iş başvurusu yapmayın. Arkadaşlar gelelim CV hazırlama ve dikkat edilecek konulara. Biliyorum bu konuda hepimiz tecrübeliyiz ama yurt dışı için bazı farklılıklar var. Biz sizler için örnek bir CV hazırladık. İsterseniz gelin birlikte göz atalım. Öncelikle CV'nizin Almanca olması gerektiği su götürmez bir gerçek. Fotoğraf konusuna gelirsek eğer CV'nizde fotoğrafınızın olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü ilk izlenim her zaman önemlidir. Şimdi arkadaşlar burada uzun bir yazı görüyorsunuz. Burada kendinizden bahsetmeniz gerek. Kısaca özetlemek gerekirse bu kısım size mülakatta ilk söylenen "lütfen biraz kendinizden bahseder misiniz" kısmı. Diğer konu ise arkadaşlar iletişim bilgileriniz. Bunlar sürekli güncel olmak zorunda. Çünkü eğer işe kabul edilirseniz sözleşmeniz CV'nizdeki kişisel bilgileriniz kullanılarak hazırlanıyor. Şimdi ise tecrübeler kısmına gelelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi en son işimiz ilk sırada olmak üzere tüm tecrübelerimizi aşağı doğru sıralıyoruz. İş tecrübelerinizin açıklamasını yazmanız çok önemli. Siz bu işte ne yaptınız, neler öğrendiniz bunları açıklamanız çok önemli. Bu konudaki tavsiyem başvurmuş olduğunuz firmayı inceleyip eski işinizle bağdaşan noktalara ağırlık vermeniz. Evet, en önemli son nokta ise referanslar bölümü. Evet, belki de Almanya'daki en önemli bölüm bu bölüm. Almanya'da referanslarınıza yazdığınız her kişiye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kere o kişiyle mutlaka çalışmış olmanız gerekiyor. Yazdığınız her referans için onlardan İngilizce veya Almanca bir referans mektubu alabiliyor olmanız çok önemli. Bunun için direkt firma sahibinden veya kıdemli bir müdürünüzden antetli kağıtta referans yazısı almalısınız. Çünkü bu başvurularda sizi öne geçirecektir. Bunu birazcık örneklendirelim. Ben kimyagerim ve kozmetik sektöründe çalıştım. Bana referans verebilecek olan kişiye benim müdürüm ya da firma sahibi olmalı. Muhasebe veya insan kaynaklarından alacağınız bir referans sizin hiçbir işinize yaramaz. Bu alacağınız referans yazısı tecrübelerimizi yazarken yaptığımız iş tanımını desteklemeli. Siz yukarıya A işini ya da B işini yaptım dediyseniz referans yazısında müdürünüz ya da firma sahibiniz de çalıştığı süre boyunca A ve B işlerini büyük titizlikle yerine getirdi. Biz kendisinden çok memnun kaldık. Bu nedenle gönül rahatlığıyla firmanıza önerebilirim gibi bir ifade içermesi gerekiyor. Şimdi ben çalışma sürem boyunca kimlerle iletişim içerisindeydim? Ham madde üreticileriyle. Bu firmalardan sizinle birebir iletişimde olan insanları kendinize referans edinebilirsiniz ve çok da şık olur. Bu sizlerin iletişim yönünüzün güçlü olduğunu gösterir. Örneğin ham madde pazarlama uzmanı olan bir arkadaşım benim için şunları yazmıştı. Kendisiyle şu tarihten şu tarihe geliştirdiği projelerde birlikte çalıştı. Bu süreç boyunca kendisi hiç yılmamış, tüm olasılıkları denemiş, en sonunda kendisinden talep edilen her şeyi büyük bir ivedilikle yerine getirmiştir. Firmanız için gelecekte sizler için çok faydalı bir birey olacağından hiç şüphem yoktur. Şimdi arkadaşlar CV'mizi hazırladıktan sonra CV'mizi PDF formatında kaydetmemiz çok önemli. Çünkü Word dosyası şeklinde gönderilen hiçbir CV kabul edilmiyor. Evet arkadaşlar artık CV'miz hazır ve başvurmak istediğimiz iş ilanlarını bulduk. Şimdi CV gönderme kısmına gelelim. Arkadaşlar sizlere verebileceğim ilk tavsiye eğer iş ilanında bu siteden yapılmayan iş başvuruları kabul edilmeyecektir şeklinde bir ibare yoksa iş ilanını açan firmanın direkt kariyer birimine iş başvurusunda bulunmanız. Başvururken bir açıklama yazısı hazırlamanızı tavsiye ederim. Siz kimsiniz, hangi ilana başvurdunuz, neden başvurdunuz gibi. Bunun için her şeyi yazmanıza gerek yok. CV'niz için giriş bölümünü kopyalayıp bir temel oluşturmanız, işte beni tercih ederseniz şu şekilde bir çalışan olacak gibi bir ifadeyle bu kısmı tamamlamış olursunuz. Neden havayı yalıyorsun?
Evet arkadaşlar, diyelim ki tüm süreç olumlu geçti ve sıra geldi mülakata. Bir kere mülakatınız Almanca olursa tadından yenmez. Ama diyelim ki Almancanız yok. O zaman arkadaşlar lütfen kendinizden bahsetme kısmını Almanca olarak hazırlayıp, ezberleyip bu şekilde ifade etmeniz. Ardından ise özür dileyerek Almancanızın bu kadarına yettiğini ve bundan sonrasına İngilizce olarak devam etmek istediğinizi belirtin. Almanca olarak kendinizi ifade etmeniz hem Almancayı öğrenme süresinde olduğunuzu, hem gayret gösterdiğinizi hem de Almanların diline saygı gösterdiğinizi gösterir. Şimdi arkadaşlar, tecrübelerime göre profesyonel bir firma ile 3 kez görüşüyorsunuz. Birincisinde insan kaynaklarına kendinizi tanıtıyorsunuz. Bu kısımda iletişim becerilerinize, hal ve tavırlarınıza bakılıyor. İkinci görüşme ise belirli bir süre sonra gerçekleşiyor ve bu işin teknik kısmı. Burada arkadaşlar başvurduğunuz firmanın müdürü ve veya çalışanlarıyla görüşüyorsunuz. Size mesleğiniz ile ilgili teknik sorular soruluyor. Buradaki amaç tecrübelerinizin başvurduğunuz işe uygun olup olmadığını anlamak. Bu kısım için kimyager arkadaşlarıma bir örneklendirme yapabilirim. Bana gelen ilk soru, doğal sertifikalandırılabilecek anti-aging etkili gece kremini nasıl geliştirirsiniz ve nelere dikkat edersinizdir? Hangi ham maddeyi neden seçtiğinizi açıklamanız gerekiyor. İkinci soru ise ürünün üretilmesinde faz ayrışması meydana geldiğinde nasıl müdahale edersinizdir? Burada ben olabilecek tüm olasılıkları sıraladım ama sonradan anladım ki meğersem basit düşünmem gerekiyormuş. Üçüncü soruda ise maliyeti nasıl düşürürsünüz diye sormuşlardı. Arkadaşlar bu sorulardan sonra sizlere talep ettiğiniz ücret soruluyor. Bu konuda da çabuk cevap vermeden önce bir piyasa araştırması yapmanızı öneriyorum. İlk dikkat etmeniz gereken nokta firmanın çevresindeki ev kiralarının fiyatları ve sektör piyasası. Çünkü piyasadaki 3 liralık işten 5 lira beklememeniz veya 2 lirayı kabul ederek de kendinizi ezdirmemeniz gerekiyor. Eğer size 2 lira teklif edildiğinde firmanın bulunduğu ildeki kira fiyatları şöyle o yüzden bu fiyatı kabul etmem mümkün değil şeklinde yaklaşırsanız bu hem daha ikna edici hem de burun kıvırmaktan daha profesyonel bir adım olacaktır. Benim konuşmam deneme süresi boyunca 3 lirayla çalışabilirim ama deneme sürem sona erdikten sonra fiyat artışı talep ediyorum şeklindeydi. Arkadaşlar bundan sonraki adımda da 3. aşama olarak tekrardan insan kaynakları ile görüşüyorsunuz. İnsan kaynakları sizi şirket imkanlarından, çalışma şartlarından ve kafalarındaki başlangıç ücreti konusunda bilgilendiriyorlar. Bu noktadan sonra da kabul edip etmemek tamamen sizlere kalmış. Bir sonraki videomuz Almanya'da ev bulma ve taşınma süreci hakkında olacak. Görüşürüz.